Anthony yerde Lyndon Arthur maçını izleyeceğiz birlikte. Tabi bu maçın yanı sıra sorularınız varsa da boksla ilgili sorularınızı sorun. Soru cevap şeklinde ilerleyelim. Erdal hocam sahneye bekleniyorsunuz. Teşriflerinizden onur duyarız. Geldim, buradayım. Bir dakika geciktim herhalde. Şu anda maç başlamadı. Esport Plus'ta maç. Hoş geldin hocam. Yine özledik sizi. Aynen, ben de sizi özledim. İnşallah bu 2 gün içerisinde çok görüşeceğiz. Maç çok. Soruları alalım arkadaşlar. Soru cevap şeklinde ilerleyelim. Sabahta Devin Haney maçını izleyeceğiz. Hocam selam, aleyküm selam. Hocam kaç gibi başlar maç? Şu anki maç mı? Devin Haney maçı mı yoksa şimdiki maç mı? Aleyküm selam. Ana maç. Şu an bir bilgim yok. Esport Plus açtı. Esport Plus Avni'nin tam maçı başlamak üzereyken açmıştı. Bu maçta da büyük bir ihtimal böyle olacak. Alt maçları büyük bir ihtimal vermeyecek. Verirse de çok uzar. Arkadaşlar maçlarla ilgili soruları alalım. Büyük bir ihtimal 2022'de Anthony Joshua kenarı çekilirse Usyk'le Fury karşılaşabilir. Bununla ilgili özellikle de menajerler görüşüyor. 2022'de ikisi arasında bir maç olabilir. Çünkü Usyk tartışmasız olmak istiyor. Bakalım 2022'de bu maçı görebileceğiz mi? Eğer Anthony Joshua kenarı çekilirse ikisi arasında bir maç gerçekleşecek. Yapılan açıklamalar bu şekilde. Sorular gelsin arkadaşlar. Soru cevap şeklinde ilerleyelim. Şuradan da bir şey açayım. Bir saniye. Dur, yandan açayım. Hocam Floyd Canelo hakkında ne dedi? Şimdi Floyd Canelo hakkında aslında birçok açıklaması var. Yani Floyd Mayweather'ı doğrusunu söylemek gerekirse iyi bulmuyor. Yani e, ikisi arasında bir soğuk savaş var. Doğrusunu söylemek gerekirse bu bitmeyecek. Hiçbir zaman bitmeyecek. Özellikle de Canelo Alvarez de kendini belli etmiyor ama Floyd'a takmış bir şekilde. Bunu açık bir şekilde söyleyeyim. İkisi arasında soğuk bir savaş var. Soğuk bir savaş var. İkisi de kendini hiç belli etmiyor. Hani tamam maç yaptık bitti gibi gözüküyor ama hala bitmediğini görüyoruz. Çünkü yaptığı açıklamalara baktığımızda özellikle de şimdi Gervonta Davis'in maçı var. Cruz'la maçı var. Cruz maçında Cruz'u destekliyor. Aynı şekilde bu maçta Cruz'un alacağına inanıyor. Yani boksörler üzerinden bile yani bir şekilde hangi kanalda maçı veriyor? Esport Plus'ta maç. Esport Plus bu maçı veriyor. Boksörler arasında genellikle bu şekilde şeyler olur. Mesela kendilerini belli etmezler ama e, her zaman ikisi arasında o sürtüşmeyi sürekli göreceğiz. Sürekli her zaman göreceğiz. Ha, büyük bir ihtimal alt kartları da verecek.
saniye. Sorular gelsin arkadaşlar. Soru cevap şeklinde ilerleyelim. Sormak istediğiniz her türlü soruyu sorabilirsiniz. Hocam heyecan var mı maç için? Hangi maç? Hangi maç? Bu maç mı? Bu maç için çok fazla heyecan yok. Doğrusunu söylemek gerekirse David Haney Diaz maçıyla ilgili de çok heyecan var ama Haney maçıyla ilgili çok fazla yok. Ama en büyük heyecan Gervonta Davis Cruz maçında heyecan var doğrusunu söylemek gerekirse. O maç çok iyi olacak. İki savaşçı, güçlü, mücadeleci boksör ringde olacak. İzleyip göreceğiz. İyi maç olacak. Yerde saldırmazsa kazanamaz. Ya ilk maçta doğrusunu söylemek gerekirse Anthony Yarde bu maçı aldığına inanıyordu. Elini de kaldırdı ama maçı Lyndon Arthur'a verdiler. Bakalım bu akşamki maçta ne olacak? Yarde yenildi hocam. Yarde yenildi. İlk maçta yenildi. Yenildi dediğim maçı ortada bir maçtı. Lyndon Arthur'a verdiler maçı. Ama inanmıyordu kaybettiğine, yani aldığına çok inanmıştı yerde ama olmadı. Sonuçta bu kararı hakemler veriyor. Bu gecenin anlatımında sizlerle beraberim. Şimdiden keyifli seyirler diliyorum. Thomas Trevor. Bu gecenin Yarda yenilgisiz mi? Yarda yenilgisizdi ama ilk defa yenilgi tattırdı Lyndon Arthur. Yarda rövanşı kanlı bir şekilde alır ama yerde çok da yetenekli bir boksör değil. 2 senede sonra az bir saniye şuradan bakayım. 2 sene sonra kimse hatırlamaz. Şimdi ikisi de doğrusunu söylemek gerekirse düz boks yapıyor. Yani bu düz boks yapanlar, ben mesela parlak ya da parlak bir karnesi olması beklenen isimler yer alacak. Ringde onları görme fırsatı bulacağız. Kamil Sokolovski. Öncelikle ekrana geliyor, 35 yaşında. 10 galibiyeti var. Kamil Sokolovski 10 galibiyeti var. 4 bir saniye. Beraberliği bulunuyor. Kamil Sokolovski. Burada tabii ki karşısındaki George Fox'u ilerletmek için seçilen bir isim. Genelde Frank Warren gecelerinde olduğu gibi kariyerin başındaki gençler. Hocam George Kambosos sürekli kemerleriyle resim çekiliyor. Şimdi ben size George Kambosos'la ilgili şunu söylemiştim. Demiştim ki genelde bu kemerler alan boksörler kemerleri alan boksörler hep bir geri çekiliyor. Artık çok fazla medyanın karşısına çıkıyor. Çok fazla konuşuyor. Artık bir özgüven geliyor. Bir rahatlık geliyor üzerlerine. Hani ben artık en iyisiyim. Örnek vereyim, daha biraz zaman zaman antrenmanları da aksatabiliyorlar. Yani bu yüzden de kemeri olan boksörlerin aslında psikolojikmen daha çok baskı altında olduğunu, rahat olmadığını gördük. Bunlardan bir tanesi de Timur Lopez'di maçta. Ama şu bir gerçek, Kambosos da bir sürpriz yaşayabilir. Bir sürpriz yaşayabilir. Çünkü kemere aday birçok boksör var. David Haney, Gervonta Tank Davis, Shakur Stevenson, Vasil Lomachenko, birçok boksör büyük bir ihtimal Kambosos'tan kemerler almak için maç isteyecekler. Bakalım hangisiyle yapacak ama David Haney maçı yakın gibi gözüküyor. Bakalım. Oldukça uzun bir isim George Fox. Burada vuruş boy avantajı var, fizik Yani avantajı var ama ringde ben anlamadım. Sürekli konuşmak nedir, rakibiyle konuşmak. girmeye çalışıyor. Gövdeye sol direkler. Hocam GG'nin maçı ne zaman? Kafayı aldı ama peşinde. Sokolov. Gennady Golovkin'in maçı ne zaman? Gennady Golovkin'in maçı iptal arkadaşlar. Gennady Golovkin'in maçı iptal. İptal oldu. Büyük bir ihtimal 2022'de olacak Gennady Golovkin'in maçını. Gecenin maçı da Lyndon Arthur'la Anthony Yarde arasında olacak. Lyndon Arthur yenilgisiz. Aralık ayında
de karşılaşmışlardı. Ayrı kararla Lyndon Arthur kazanmıştı. O maçın bir rövanşı olacak Anthony Yard'la Lyndon Arthur arasında. Lig var mı şu an? Nereden izliyorsunuz? Esport Plus'tan izliyorum şu an. Mesafeyi kapatmaya çalışıyor Sokolovski. İlk roundda çok fazla bir şey gelmiyor George Fox'tan. Eren Demirel'le de daha önce karşı karşıya gelmişti. Sokolovski 6 roundun ardından hakem kararıyla ona mağlup olmuştu. Geçtiğimiz yıl Eylül ayında Ali Eren Demirel'le buluşmuştu. Bu işin profesyonelisiniz. Cevabını en iyi siz verirsiniz. Wilder için tekniğini geliştirmeli deniyor. Sürekli iyi bir ekip 35 yaşında bir boksörün tekniğini gerçekten geliştirebilir mi sizce? Şimdi doğrusunu söylemek gerekirse bir boksör eğilmez bükülmez diye bir şey yok. Yani hep o taktikte o şekilde böyle kendisini geri alıp biraz şu konuya değinip biraz sesini kısayım dur anlamanız için. Şimdi bir yerde şunu diyebilirler. İşte boks feni Deontay Wilder'ın boksu nasıl söyleyeyim bu yaştan sonra değişmez. Oturmuş bir boksu var. Ama şu bir gerçek. Var olan boksu yani bir yere kadar onu idare etti. Ama bir yerden sonra artık idare etmiyor. Bir yerden sonra biraz da kapalı, biraz da ayaklarının oynaması gerekiyor. Biraz da bellerinin oynaması gerekiyor. Bu aslında çok zor değil. Akıllı bir boksör bunu yapar. Hani bunu yapmak mesela Deontay Wilder bu şekilde rakibini beklediği zaman yani vur bana diyorsun. Bu şekilde sabit beklediği zaman olmuyor. Yani bu şekilde tamam bu zamana kadar maçlar aldı ama aldığı maçlar belli. En iyi maçlardan bir tanesi Ortiz maçıdır bence. Tamam güçlü bir isim, güçlü vuruyor ama bunu daha taşlandırabilir. Ne yapabilir mesela? Biraz daha gardını mesela yukarıda tutar. Biraz da nasıl söyleyeyim bellerini rakibi karşısında dururken biraz da oynatabilir böyle sabit durmaz. Eğilebilir. Yani bunları çok yapması gerekiyor. Mesela Tyson Fury ne yapıyor? Hani baktığın zaman Tyson Fury çok iyi bir boks fiziğine mi sahip? Bence değil. Mesela görüntü olarak. Değil. Ama ne? Çok fazla kas kütlesi mi var? Yok. Ama ne yapıyor? Tyson Fury yumruklara çıkıyor. Ben hep ne diyorum? Çok fazla kasa gerek yok boksta. Hani çok fazla kaslı olacaksın. İşte rakibi korkutacaksın diye böyle bir şey yok. Tamam. Tyson Fury ne yapıyor? Ayaklar oynuyor. Bel fentlerini yapıyor. Vücut fentini yapıyor. Ondan sonra kafasını oynatıyor. Yumruklardan kaçıyor. Sürekli rakibine nasıl söyleyeyim fake vuruşlar yapıyor. Kandırıyor. Yani bunlar olmadan boksta dediğim gibi bir yere kadar gidiyorsun. Bir yerde tıkanıyorsun. Mutlaka ve mutlaka eğer ki bu işi yapıyorsan bellerini, ayaklarını oynatmak zorundasın. Oynatmadığın zaman ne oluyor? Bir yere kadar o şekilde gidiyorsun, bir yerde tıkalıyorsun. Birisi çıkıyor, ayakları iyi olan, belleri iyi olan, işte nasıl söyleyeyim, konsantrasyonu, dikkati, disiplinli olan birisi maçı kazanıyor. Bak Tyson Fury'nin en büyük özelliği ne? Yere yatıyor, yumruğu yiyor, yere yatıyor ama en önemlisi de bu zaten. O yerden kalkıp o maçı almak. Her seferinde ne yaptı? Deontay Wilder vurdu, yatırdı. Sonrasında kalkıp o maçı berabere bitirdi. Diğerinde knockout etti. Yani boksta şu bir gerçek. Mesela ikinci maça gelirken Tyson Fury ile ilgili nasıl bir taktik planı yaptılar? Nasıl bir ne düşündüler? Yani önemli olan bu yani. Ringe geldin, o kadar çalıştın, ettin, boksu değişti. Hiçbir şey göremedik. Yani bizim bunu görmemiz için doğrusunu söylemek gerekirse ben her zaman söylüyorum. Tyson Fury'nin Deontay Wilder'ın ne olursa olsun mutlaka ve mutlaka yumruk sayısını çoğaltması lazım. Deontay Wilder rakip beklememesi lazım. Deontay Wilder rakip beklemediği sürece Deontay Wilder boks ringlerinde iş yapar. Çünkü hızlı ve güçlü vuruyor. Yumruğun öyle hızlı vuruyor ki bazen nereden geldiğini anlayamıyor rakip. Ani yumruk çıkışları var. Bunu çok fazla yapması gerekiyor. Çok fazla. Bir de
rakibi sürekli çok fazla geri değil de bellerini sürekli mesela Tyson Fury bunu çok iyi yapıyor. Aslında o bellerini yaparken Tyson Fury kendini yormuyor. Yorulmuyor aslında. O bellerini rahat bir şekilde oynattığın zaman kendini yormazsın. Ama nasıl ki kendini sıkarsan yorulsun. Ama Deontay Wilder'da böyle kendisini sıkıyor bazen. Bu da onun yorulmasına sebep oluyor. Biraz da Deontay Wilder esneklik olarak mesela ayakları nasıl söyleyeyim çok iyi olmasına gerek yok. Ama kedi gibi olması lazım. Ayakları oynaması lazım. Mesela kim gibi desem Gervonta Tank Davis gibi, Santa Cruz gibi o tarz bir ayaklar olsa yine yeter. Çok üst düzey mesela Erislandı İlaran'ın ayakları gibi, Gamboa'nın ayakları gibi veya e, Guillermo'nun ayakları gibi bir ayağı olmasın. Zaten o tarz dansı her boksör yapamaz. Doğrusunu söylemek gerekirse. Ama bir dediğim gibi Ken Bosus gibi, Gervonta Davis gibi ayakları o kadar olsa yine yeter. Bunun için bence sadece bunun üzerine çalışıp biraz da bellerini oynattığı zaman rakip mesela rakibi beklememesi gerekiyor durup karşısında. Biraz boksunda bu şekilde oynamalar, prese dayalı boks yaptığı zaman ne dersen de Deontay Wilder ringlerde yine de iş yapacağını ben şahsen düşünüyorum. Hocam Esport Plus abonelik aylık kaç TL'ydi? Fazla bir ücreti yok ya. 9-10 milyon mu bir şey o civarlarda. Hocam Wilder artık kabullendi yenilgiyi. Artık işi paraya dökebilir. Hocam Joe Joyce görmezden mi geliniyor? Neden kemer maçına çıkmıyor? Joe Joyce bir nakavt oldu herhalde o C2. Ondan sonra daha göremedik onu. Bence Wilder birkaç büyük maça çıkıp emekli olacak ya da WBC'nin yeni sikletine inecek. Şahsen ben inmesini istemem. Deontay Wilder bu siklette kalsın. Deontay Wilder birkaç maç sonra eğer birkaç maç galibiyet alırsa kendini toparlayıp tekrar yine bu siklette bir şeyler yapabilir. Çünkü tehlikeli bir boksör, güçlü vuran ve hızlı vurabilen bir isim. Bence kalması onun için daha iyi olacaktır. Wilder kafasını kullanamıyor. Ben bokstan anladığım halde kafamı sağa sola. Yani arkadaşlar yani boksta şu bir gerçek yani. Boksta nasıl söyleyeyim hareketli olmak zorundasın. Ayaklarını oynatmak zorundasın. Eğer oynatmadığın zaman olacak belli. Yumruk yiyeceksin, yumruk alacaksın. İşte kaşın yarılacak, gözün yarılacak. Yani bunun için mutlaka defans yapmak zorundasın. Mesela kimi söyle Gervonta Tank Davis defansı çok iyi değil bence. Mesela iyi gibi yumruklardan tamam kaçıyor bazen iyi palet alıyor ama çok da nasıl söyleyeyim yumruk yemeye müsait. Mesela aynı şekilde Kembosus da mesela elleri hep aşağıda. Tamam tecrübeliler, özgüvenleri yüksek ama bence boksta her zaman disiplinli olup ellerin yukarıda olsa her zaman bu iyi mesela. Aynı Santa Cruz nakalt oldu ama bence çok iyi defans yapıyor Santa Cruz. Yoka var tabii ki daha çok Fransa'da dönüşüyor. Güzel bir soru geldi Sokolovski'den. Tony Yoka mesela adaya bir türlü adım atamadı. Daha çok kendi ülkesinde Almanya'da dövüşüyor. O da olimpiyat şampiyonu. Biraz göz ardı ediliyor açıkçası. İkili kombinasyon diyor, aparkatı arıyor. Fox şimdi bir sağ geldi. Biraz eldivende kaldı. Biraz daha ağırlık yüklemeye başladı yumruklarına. George Fox rakibi anladıktan sonra Wilder uzun boyun avantajını güzel, iyi yakaladı. İyi roundu bu. Wilder uzun boyun avantajını kullanıyordu. Ondan Boksunu iyi kurmaya Wilder başladı. uzun boyun avantajını kullanıyordu. Ondan kafa hareketleri çalışmadı ama uzun boylulara denk gelince savunması iş yapmadı.
Şimdi senden uzun biriyle dövüştüğün zaman uzun biriyle dövüştüğün zaman şimdi bu adam uzun. Sen kısa olduğun zaman ne yapar? Mesela sana mesela yumruk mesela biraz daha küçüldüğün zaman küçülüp sokulsan mesela oynarken mesela yanlar oynadığın zaman mesela o bellerle sokulduğun zaman içeri girip içeriden vuruyorsun. Vurduğunda Elini havaya kaldır. aslında bir saniye. Nasıl söyleyeyim? Küçülse mesela bazen ne yapıyor? Nasıl söyleyeyim? Kim yapıyordu bunu? Guillermo yapıyor bak Guillermo. Ne yapıyor? Rakibinin önünde küçülüyor, kaçıyor, yumruk yemiyor. Mesela bunları yapsa aslında Tyson Fury'e karşı farklı bir işte strateji, taktik bu şekilde bir taktik gelse belki nasıl söyleyeyim Tyson Fury ona yumruk bile vuramayacaktı. Seviliyorsun abi. Sağ ol kardeşim. Canelo'nun diğer yarı ağır sikletlere karşı şansı nedir? Ya bence Canelo Alvarez yanlış yaptı. Canelo Alvarez iki siklet yukarı çıktı. İki siklet yukarıdaki boksörler onun yanında çok fazla iri. Bir de yani fizik olarak ondan şeyler genişler. Oradaki amaç şuydu. Onların ben amacını söyleyeyim. Dur biraz sesini kısayım. Heyecanlı. Oradaki ama şu yani baktı ki nasıl söyleyeyim Makabu kolay bir rakip. O kemer onda. O kemeri rahat bir şekilde alacağına inandı. Çıktı. Yani daha doğrusu şey yapmak. Sayıyı çoğaltmak. Başarılarını sayısını çoğaltmak. Bunun peşinde Canelo Alvarez tabi aşağıda birçok boksör var. Gennady Golovkin önemli isimler var. İşte David Benavidez, Canelo Alvarez'e zorlayacak isimler var. Jermall Charlo birçok boksör. Yani akıl onlarınki şu anda bir strateji hocasıyla ne yapabiliriz? İşte bunu yapalım. Aynen o maçı alacak aşağıya inecek. Bence de doğru. Aşağıya inecek. Aşağıda da büyük bir ihtimal Artur Beterbiyev'le karşılaşabilir. Benim şahsi fikrim bu yani. Beterbiyev'le de karşılaşabilir. Arkadaşlar Gervonta Davis maçı ile ilgili ben hangi kanalda saat kaçta olduğu ile ilgili yorum yapacağım. Onunla ilgili video paylaşacağım. Şimdi o konuyu geçelim. Ben yarın o maçla ilgili ben şey yapacağım. Video yapacağım. Maçın ne zaman olduğunu, nereden bileceksiniz onları söyleyeceğim. Canelo maçı iptal olmuş. Bob Rage. Ha, tamam doğrudur. Bence yani Canelo'nun bu şekilde bir şey yapması fanlar tarafından da tepki topladı. Yani ne alaka iki siklet yukarı? Bir siklet yukarı çıksan neyse bulunduğun siklette zaten iyi boksörler var. Orada adrenalin çok. Seni oradaki birkaç boksörle görmek isteyen fanlar var. Birçok boksör işte Gennady Golovkin'le maç yapmanı istiyor. İşte Beterbiyev'le işte maç yapmasını istiyor fanlar. Yani önemli olan burada izletmek değil mi? Yani Canelo Alvarez doğrusunu söylemek gerekirse fanlar tarafından fanlar ne istiyorsa onu yapmak zorunda. Fanlar Gennady Golovkin maçını istiyor. Beterbiev maçını istiyor. Veya Jermall Charlo, Benavidez maçını istiyorsa sen bu maçlara odaklanman lazım. Bu maçlar üzerine yoğunlaşman gerekiyor ki yani fanlar da hotmail olsun. Şimdi fanlar ne der? İşte korktu kaçtı iki siklet yukarı der. E, Bence çıkması iki siklet yukarı çıkması nasıl söyleyeyim çok farklı düşünüyor. Fanlar tarafından çok farklı yorumlanabilir yani işin açıkçası. İşte şöyle de diyebilir. Garibimin bir kemeri var. Ona gözünü dikti Canelo da diyebilirler. O yüzden bence Canelo Alvarez hiç maç yapmadan direkt aşağıya insin. Şimdi baktım Canelo maçı iptal. Doğrudur. Ya zaten doğrusunu söylemek gerekirse Makabu maçı yani Canelo Alvarez Makabu maçı zaten heyecan olmayacak. Yani olmayacak bir maç. Doğrusunu söyleyeyim. Şimdi nasıl söyleyeyim? Düşünün ki nasıl söyleyelim? Dur.
Vasil Lomachenko kimle dövüşüyor? İsmi aklıma gelmiyor mesela. O maç fanlar bu maça çok ilgi göstermiyor. Mesela Vasil Lomachenko'nun şimdiki dövüşü. Ama düşünün ki Vasil Lomachenko Kambosus'la dövüşüyor. Vasil Lomachenko Lopez'le dövüşüyor. Bu maçlar nasıl olur? Fanlar bu maça çok aşırı ilgi gösterir. Niye? Fanların istediği şu. Heyecan, adrenalin yaşamak. Ne yapacak? Hangi boksör ne yapacak? İşte Vasil mi, Lopez tekrar mı yenecek? Yoksa Vasil Lomachenko Lopez'i mahvedecek? İşte bariz bir şekilde mi yenecek? Yani insanların her zaman doğrusunu söylemek gerekirse gerçekçi maçlar. Gerçekçi maçları insanlar izlemeye nasıl söyleyeyim çok fazla özen gösterdi. Mesela ben doğrusunu söylemek gerekirse şunu diyordum yani. Floyd Mayweather Logan Paul maçı çok izlenir diyordum. Hani biz burada bir patlama yaşarız diyordum. Ama doğrusunu söylemek gerekirse tribünler bomboştu. Yani insanlar bu şekilde maçlara kesinlikle ilgi göstermiyor. İnsanlar gerçekçi maç istiyor. Mesela ki hangi maç? Tyson Fury Alexander Usyk maçı. Bak bu maç olsun. Fanlar nasıl tribünleri full çakıyor. Nasıl biz böyle izlenmede üst seviyede nasıl söyleyeyim belki 1000 kişi aynı anda izler. Bilemeyiz. Belki 600 kişi olur. 500 kişi olur. Yani biz de bu maçları doğrusunu söylemek gerekirse bekliyoruz. Kimi maçta çok fazla ilgi gösteriyor boks fanları. Çok fazla izleyici oluyor. Kimi maçta olmuyor. Ana maç bir de arkadaşlar saat farkı malum. Sabahtan David Haney'in maçı var. Henry'nin maçı var. Loma Lopez'e yenildi. O efsane hali kalmadı maalesef. Boks seyircisi yenilen büyük boksörü sevmez. Ya şimdi o maçta doğrusunu söylemek gerekirse ben dediğim gibi yavaşlatılmış bir şekilde Vasil Lomachenko'nun yumruklarına baktım. Net bir şekilde Vasil Lomachenko puanlama almış. Ama şunu söylemek gerekirse ringde daha güçlü duran, daha korkusuzca duran, daha rakibine ezici gözüken isim Lopez'di. Doğrusunu söylemek gerekirse ama puan olarak net olarak Vasil Lomachenko'nun çok netleri var yani. Bu gözüküyor. Ama şu bir gerçek. Vasil Lomachenko şimdi tekrardan tartışmasız olacağını iddia ediyor. Bence olacaktır da. Çünkü Vasil Lomachenko dediğiniz boksör arkadaşlar. Yani amatörden tanıyanlar var mıdır bilmiyorum. Özellikle de olimpiyattaki maçlarını izleyin. Bakın nasıl bir boks yapıyor. Nasıl yumruklar atıyor. Bence ama şu bir gerçek. Amatörle profesyonel çok farklı. Prof boks çok farklı. Yani bence Vasil Lomachenko Pro Box'a da biraz uyum sağlayamadı gibi geliyor bana. Ama zamanla oturduğunda Pro Box'ta da çok iyi işler yapacaktır Vasili Lomachenko. Loma gövdeye fena darbeler aldı. Zaten puan farkı çok yoktu. Aynen öyle. Canelo'nun siklet yükseltisi sence mantıklı mı? Bence mantıklı değil yani. Canelo Alvarez'i yani o siklette görmek istemiyor boks fanları. Boks fanları aynı bulunduğu siklette Gennady Golovkin, Artur Beterbiev, Benavidez yani bu maçları istiyor ondan. Yani nasıl söyleyeyim onu zorlayacak güçlü boksörleri. Mesela nasıl Billy Joe Saunders gibi bu maçlar Jermall Charlo gibi yani bu tarz boksörlerle dövüşmesi gerekiyor. Ya yine birçok isim var. Loma'nın iki büyük hatası oldu. Bence biri sözleşmeye rövanş yazdı. İki Lopez maçında 6 rounda kadar bekledi. Yani Lomachenko doğrusunu söylemek gerekirse ben Lomachenko'yu ilk defa böyle gördüm. İlk defa yanlış bir boks yaptı. Normalde ilk rounddan başlardı. Özellikle de o ikili üçlü kombinelerini gerçekten ne olursa olsun Lopez engelleyemezdi. Yani o kombineleri vursa onları vurmadı. Vurmadığı için de doğal olarak maçı kaybetti. E, aynen sözleşmeye mutlaka rövanş yazması gerekiyordu Vasil Lomachenko'nun. Bence bunda yanlış yaptı. Yani şu bir gerçek. Yani Lopez'i geçeceğini düşündü Vasil Lomachenko.
rahat geçeceğini düşündü. Ama karşısında güçlü duran ve maçı alacağına inanan bir Lopez vardı. Doğrusunu söylemek gerekirse Lopez çok cesaretli, özgüveni yüksek, korkusuz bir boksör. Bunu da Vasil Lomachenko karşısında gösterdi. Hocam Riddick, Bolt, Evander Holyfield maçları iyiydi. Riddick ve yıkılmayan adam gibiydi. Şimdi oturduğu yerden kalkamıyor. Ya boks da olabilir yani. Boks artık yaş geldikçe kalkamaz. Canelo ağırda sabit kalırsa bence birkaç maç sonra sopa. Yani birdenbire dediğim gibi yani bir de güzel gözükmüyor doğrusunu söylemek gerekirse. Mesela bir Makabu'ya bakıyorsun. Bir Canelo Alvarez'e bakıyorsun. İkisi arasında nasıl söyleyeyim şey ikisi arasında duruş olarak işte yan yana durdu. Hoş gözükmüyor doğrusunu söylemek gerekirse. Usta bir de Canelo bir üst siklette geçtiği zaman kemerleri de çıkartacak değil mi? Yani bence Canelo Alvarez'in fit olduğu zaman Canelo Alvarez'i düşünün ki iki siklet yukarı çıktı. Kilo aldı. Yavaşlayacak, hızlı gidecek. Yani ondan sonra alta gelmek istese bile orası da dolacak. Bu sefer yani işi daha çok zorlaşacak. Yani bence fit haliyle dövüşmesi lazım. Yani şu anki haliyle. Ama tabi son maçında özellikle de Caleb Plant maçından sonra Canelo Alvarez'in ezeli rakipleri şuna inandı yani. Canelo Alvarez kondisyon olarak geride, nasıl söyleyeyim, Canelo Alvarez'i yenebiliriz dediler. Yani Caleb Plant'ın 10 round o şekilde dövüşmesi dediğim gibi birçok boksörü nasıl söyleyeyim özgüvenini arttırdı. Yani Canelo Alvarez'i yenebileceğine inanıyor birçok boksör. Eğer ki alt siklette Gennady Golovkin'le 3. maçı yaparsa bu maç riske girebilir. Gennady Golovkin Canelo Alvarez'i yenebilir bu performansla. Hocam salon filan çalıştırıyor mu? Genç olsaydım hocam salon filan çalıştırıyorum mu? Genç olsaydım boks yeteneğim olsaydı hocadan dersi kaçırmazdım. Şimdi doğrusunu söylemek gerekirse bakın arkadaşlar bir şey söyleyeyim. Yani bu boksu yapan, boksun içinde olan, şu anda hedefleri olan arkadaşlar vardır içinizde. Yani bu isimler doğrusunu söylemek gerekirse ben şu an teknik videolar atmadım. Atmıyorum. Dediğim gibi il dışına gideceğim. Gideceğim için de şu an burada hiçbir oluşuma girmedim. Daha sonra burada sonraki zamanlarda oluşumlara gireceğim burada. Gittiğim yerde bir oluşuma gireceğim. O zaman teknik videolar atacağım ve boksla ilgili özellikle de boks yapan arkadaşların mutlaka ve mutlaka diyorum burayı takip etsinler. Ya benim sadece konuşmalarımı dinlemekle yetinmeyecekler tabii. Teknik olarak da boksla ilgili birçok konuda görsel bir şekilde göstereceğim. Ne olduğunu, ne yapması gerektiğini. Boksta her zaman söylediğim bir şey var. Yine söylüyorum. Ben her zaman ne diyorum? Boksta zamanlama. Bunu iyi ayarlayan arkadaşlar boksta başarılı olur. Ama iyi ayarlayamadığınız zaman siz örnek vereyim rakibinin o an geleceğini ve geldiği anda vurmanız gerekiyor. Yani onun iskip yapmadan yani onu yakalamanız gerekiyor. Mesela Kambosos Lopez'e nasıl vurdu sağ kroşesini? Zamanlamayı çok iyi ayarladı. Onun o geldiği anda vurdu. Yani durduğu anda değil, geldiği anda gelir gelmez vurdu. Bu nedir? Gelişine vurulan yumruklar. Yani bu özellikle de gelişine vurulan yumruklar rakibi çok etkiler. Düşünün ki mesela siz sağ direk atıyorsunuz. Sağ direk atıyorsunuz. O an size rakibiniz aynı anda aşağıya sağ aparkat atıyor. Siz ama rakibinizin üzerine geliyorsunuz. Boş bir anınızda bulundunuz. Bu sizi çok fazla etkiler bu yumruk. Gelişine vurulan yumruklar. Bir de mesela rakibe yumruk atıyorsunuz ya bak Canelo Alvarez bunu çok iyi yapıyor. Ne yapıyor? Rakibinden yumruk geldiğinde boşa alıyor buradan vuruyor.
Çünkü onu çok iyi ayarlıyor zamanlamayı ve o an rakibinin kaçamayacağını, etkisiz bir anda olduğunu biliyor ve vuruyor. Hani şunu da anlamayın. Canelo Alvarez Caleb Plant maçında nasıldı? Performans olarak belki çoğu kötü görebilir. Yumrukları gitmiyor. Ama emin olun Canelo Alvarez Gennady Golovkin 3. maçına çıktığında bu maçta Canelo Alvarez daha sıkı çalışıp daha ikili üçlü kombineler üzerine yoğunlaşıp daha çok antrenmana yüklenecek. Yani maçın isimlere göre çalıştığını söyleyebiliriz. Yani Canelo Alvarez. Kim iyi mesela? Billy Joe Saunders. Kim iyi? Gennady Golovkin. Ona göre antrenmanlara daha nasıl söyleyeyim disiplinli çalışır. Çalışmak da zorunda. Bilir ki çalışmazsa kaybedecek. Şimdi Lopez Campos bir saniye şu yorumlara bakayım. Sağlık yerindeyse Canelo'nun amacı farklı isteklerin kemerlerini almak. Bir saniye. Canelo'nun amacı farklı sikletlerin kemerlerini almak. Alınca geri bırakıyor ama hafif ağrı kafaya koyarsa kemerleri birleştirmeye gidebilir. Bence de sağlık yerindeyse herkes boks yapsın. En azından amatör maçlara çıkar. Hocam Bruce Lee kendi döneminde boks yapmış olsa Vasili'yi yenebilir miydi? Şimdi kendi döneminde boks yapsa Bruce Lee de çok hızlı. Onu bilemeyiz ya. O ayrı dünyalar. Ayrı dünyalar. Onu bilemeyiz. Teknik anlatımlar takipteyiz. Şimdi aynen o teknik anlatımlar zamanı da gelecek. O an anlattığımda şunu herkes diyecek yani hocam gerçekten sen bu işi biliyorsun. Ee, yani söylediğin her şeyler gerçekten akıl dolu ve her rakibe de bu yumruk vurabiliyorum artık. Ringde daha rahatım. Özgüvenim yerine geldi. Çünkü bakın arkadaşlar bir antrenörün iyi olduğunu anlamanız için nasıl söyleyeyim bir antrenörün iyi olduğunu anlamanız için onun dediklerini rakip üzerinde uyguladığınızda geçerliyse vurabiliyorsanız o antrenör iyidir. Ama antrenör size bir şey söylüyor. Rakibi uygulamaya çalışıyorsunuz. Hiçbiri tutmuyor. Daha çok yumruk yiyorsunuz. Yani o antrenörden de hiçbir şey beklemeyin. Şimdi bir saniye. Hocam bu Kazak ve Özbekler nasıl bu kadar iyi boksörler çıkartabiliyorlar? Bizden farkı ne? Dur biraz sesini kısayım ben şimdi anlatayım o konuyu ya. Şimdi yorum şu arkadaşlar. Hocam Kazak ve Özbekler nasıl bu kadar iyi boksörler çıkartabiliyor? Bizden farkı ne? Kazak ve Özbekler çok çalışıyor. Disiplinli çalışıyor. Kazakistan'da ve Özbekistan'da boks çok fazla seviliyor. Yani Türkiye'de nasıl söyleyeyim 1000 boksör varsa Kazakistan'da 2000 var. 3000 var. Çünkü birçok boksörün arasından çıkıp geliyorlar. Zorlu bir kulvardan geçiyorlar. Düşünün ki bizim bir saniye. Rövanşta karşı karşıya gelecekler gecenin karşılaşmasında. Şimdi düşünün ki bizim E-Timi gibi yani komando E-Timi gibi biz öyleyiz. Zorlu kulvarlarda nasıl geçiyor bizim E-Timleri? Yani bunun gibi bir şey yani. Onlar da çok zorlu bir oranın Kazakistan şampiyonası, Özbekistan şampiyonası hani sert geçiyor. Birçok boksör arasından çıkıp geldikleri için hani görüyorsunuz dünyada, Avrupa'da, olimpiyatta madalyalar alabiliyor Özbek Kazak boksörler. Yani ilk üçe her zaman ilk üç, ilk ikiye şampiyonluk alabiliyorlar. Doğrusunu söylemek gerekirse Kazakların Kazakistan'da şu var. Kazakistan'da bir sporu yaptığın zaman ikinci bir sporu yapamıyorsun. Sana diyor ki Kazakistan sen hangi branştasın? Boks mu? Voleybol mu? Sen diyor bu branşta gideceksin. Sen sadece buna yoğunlaşacaksın her şeyinle. Eğer diyor sen sadece bu sporu yaparsan bu sporda başarılı olursun. Ama sen ikinci, üçüncü sporu yaparsan hiçbirinde başarılı olamazsın. Ha kimi şunu diyebilir. Hocam işte başarılı olur niye olmasın 2-3 olan da vardır iddia etmeyiz yani bazı farklı çok yeteneklidir 2-3 branşta da başarılı olabilir ama şu bir gerçek Kazakistan'da bu var
Ve dediğim gibi Kazakistan'da boksa çok büyük ilgi var. Mesela Özbekistan'da o şekilde. Ben mesela Özbeklerin antrenmanlarını izliyorum. O kadar çok boksör var ki yani düşün Küba'yla Küba milli takımıyla Özbek boks milli takımı şey yapıyor, antrenman yapıyor. Yukarıdan bakıyorum birçok boksör var. Yani belki 100-200 tane boksör sadece maçı izliyor. Yani bu şekilde başarılı oluyorlar. Çalışmakla nasıl söyleyeyim sert çalışıyorlar. Yani ringe çok sağlam geliyorlar, hazır geliyorlar. Ha bizde bizim de zaman zaman mesela bizim milli takımda olduğum dönemde de bizim de iyi çalıştığımız dönemler oldu ve o dönemlerde de başarılı olduk yani. Dünyada gerçekten kök söktürüyorduk iyi rakiplere. Doğrusunu söylemek gerekirse ismimizden söz ettiriyorduk. Hani yeniliyorsak bile bizi çok zorlayacak boksörlere yeniliyorduk. Belki direkt şampiyon olacak boksöre yeniliyorduk. Yoksa birçok boksörü gerimizde bırakıyorduk yani. İyi çalıştığın zaman gerçekten akıl dolu çalıştığın zaman oluyor bu iş. Ama bu iş şimdi düşünün ki ben doğrusunu söyleyeyim. Mesela antrenörler var YouTube'da. Burası halka açık bir platform. İsteyen belli kurallar çerçevesinde örnek vereyim. Tahrik edici olmayacak, hakaret edici olmayacak. Her türlü içeriği paylaşabiliyor. Herkes kendi bilgisine dayalı bir şeyler paylaşabiliyor. YouTube'da buna izin veriyor. Tabi burada da şöyle bir şey var. Kimin bilgisi daha iyiyse, kim daha bu işte tecrübeli ve iyiyse bilgisine YouTube inanıyorsa onu direkt ister 10 takipçisi olsun, ister 20, ister 1000, ister 5000 fark etmiyor. Onu direkt yukarı atıyor. Zaman zaman mesela ben yaptığım yorumlarda, boks anlatımlarında çok iyi anlattığım zaman YouTube tutuyor, en tepeye koyuyor. Ama bu işte mesela biraz bu işte yanlış bir bilgi aktardığım zaman aşağıya atıyor. Ben boksu teknik olarak anlattığımda bunu da göreceksiniz. YouTube beni en zirveye koyacak. Yani boks ilgili teknik bir arama yapıldığında bu işi kim anlatıyorsa, iyi anlatıyorsa, bilgiliyse onu yukarı koyuyor. Ben de bu konuda kendime inancım tamdır. Bunu da hep birlikte izleyip göreceğiz. Birçok arkadaş teşekkür edecek. Şimdi yorumlara bakayım sonrasında devam edeceğim. Hocam sokaklarda AVM'lerde boks makineleri var. Zayıf adam da vursa skor yüksek çıkıyor. Dev gibi adam da vursa skor aynı çıkıyor. O aynı. Ne saçma bir şey. Aynen öyle. Bu chat'teki herkes takipte isimleri not al hocam. Aynen öyle. Bunlar zaten hepsini tanıyorum ben. Türkiye'de boksa sahip çıkmıyor mu? Ne bu hoca ne güzel anlatıyor. Yani böyle insanlara sahip çıkmazsanız boks takibi gelişmez. Şimdi doğrusunu söylemek gerekirse ben son Türkiye şampiyonu olmuş, kampa çağrılmamış bir isimim. Son Türkiye şampiyonasında da olimpiyatlara götürdükleri ismi geride bıraktım. Yani şampiyon oldum. İyi boksörleri de yendim. Yarı final, final. E, yani kampa ilk önce gitmesi gereken benim. Şampiyonum yani. Kilomun büyükler kategorisinde 52 kiloda şampiyonum. Kampa çağrılmadık. İşte Türkiye boksunun nereden ne olduğu yani bu anlamış değilim. İşte Türkiye boksuna sahip çıkılmıyor mu? Çıkılmıyor işte. Bu düzen bu. Son zamanlardaki boks ilgili o kaosları izlediniz. Özellikle de boks federasyonu seçimlerinde neler oldu. Yani bu şekilde nasıl boks yapacağız? Bu ülkedekiler nasıl boks yapacak? Nasıl? Ben şimdi Türkiye şampiyonasına gittiğimde şampiyon olacağım. Beni kampa çağırmayacaksınız. Benim boks yapmama gerek yok. Hani o yüzden diyorum ben amatöre geçeceğim. Ben isterim ki ülkemi daha çok temsil edeyim amatörde sonra profa geçeyim. Ama şimdi beni mecbur bıraktılar. Profa geçmem için mecburiyet karşısında prof dövüşeceğim. Çünkü şampiyon olsam da kampa çağrılmıyorum. Daha niye boks yapacağım ki? Hocam Bruce Lee olayı hikaye. Adam ringe bile çıkmamış. Adam zaten oyuncu arkadaşlar. Lee zaten 55 kiloydu. Üflesen uçar. İnanmayın o efsanelere. Madem biliyordu çıksaydı ringe. Hasan hayatını iyice araştır derim. Dövüş ruhu vardı. Boks ağır bir spor. Her bünye kaldırmayabilir.
Boksta yumruk alabilme lazım. Güçlü bir çene, seri hareket. Aynen öyle. Benavidez hakkında ne düşünüyorsun hocam? Benavidez kötü bir boksör değil de hani daha önceki videolarımda söylediğim gibi Benavidez Canelo Alvarez'i zorlayacak bir isim. Ama ben Benavidez'i geçeceğine inanıyorum Canelo'nun. Bruce Lee kendi döneminde boks yapmış olsaydı çok hızlı elde X eskivleri vücut fentleriyle ve esnekliğiyle şampiyon. Aynen Bruce Lee çok hızlı bir isim. Boksta da hızlı olurdu yani. İyi bir fiziğe sahip. Doğrusunu söylemek gerekirse Bruce Lee iyi işler yapabilirdi. Biz insanımıza değer vermiyoruz. Aynen öyle. Şimdi doğrusunu söylemek gerekirse şimdi ben buradan İngiltere'ye gideceğim. Prof dövüşeceğim. Allah nasip ederse. Yani nasıl söyleyeyim, işim gücüm rast giderse İngiltere'ye gidip prof dövüşmek istiyorum. Mesela şimdi ben Türkiye'yi temsil edecek yerde şimdi gidip İngiltere'yi temsil edeceğim. Yapacak da bir şey yok. Bunlar beni zorluyor. Çünkü bana bu ülkede sporu yaptırtmıyorlar. Bana bu ülkede boksu yaptırtmıyorlar. Yaptırtırsalar ben zaten yapıyorum. Ben dövüşmeye bayılan bir insanım. Siz mesela kafeteryalarda ne yaparlar? Kafeteryalarda Nescafe içersiniz, rahat edersiniz, daha mutlu olursunuz. Ben de siz demeyeyim de yani insanlar diyeyim, genel olarak konuşayım, direkt sizi bağlamayayım. Ben de boks ringlerinde mutluyum. Ben dövüşürken mutluyum. Doğrusunu söylemek gerekirse. Ben ringe çıkarken daha rahatım. Heyecanım yerine geliyor. Yani benim işim bu, dövüşmek. Boks ringlerini özledim. Doğrusunu söylemek gerekirse dövüşmeyi özledim. Yani benim en iyi yaptığım iş bu. Ben bu işten başka iyi yapacağım bir iş yok, doğrusunu söylemek gerekirse. Keşke ikinci bir iş olsaydı ama yok ne yazık ki. Bu yüzden de bu işi biraz şu anda bakıyorum, gücüm yerinde, dövüşebilirim. Ama emin olun, vücudum tepki vermese, refleksleri hala yerinde olmasa dövüşürüm demem. Yerinde olduğu için dövüşebileceğime inanıyorum. Bir deneyeceğim. Gidebildiği yere kadar bir götüreceğim. Baktım gitmiyor. Hemen bırakırım, yani uzatmaya gerek yok. Bu işin antrenörü artık geliştirmeye başlarız. Ama giderse de gidebildiği yere kadar götüreceğiz. 50 yaşına mı? 50 yaşına kadar dövüşeceğim inşallah. Türkiye'de Serkan Geçer. Türkiye'de her şeyde olduğu gibi sporda da liyakat yok. Sistem yüzünden birçok sporcu emekli olmak zorunda kaldı. Destekleme bile yok. Yozlaşma hat seferde Halil Mutlu, Semih Saygıner örnek. Yani aynen öyle. Yani dediğim gibi yani birçok boksörü bizim ülkemizde özellikle de iyi boksörleri bokstan soğuttular yani. Yaptırtmıyorlar. Yapacak bir şey yok yani. Ya gidecek isimler var. Çok başarılı olacak isimler var. Yani bir boksör, doğrusunu söylemek gerekirse, bir maçla var veya yok edilemez. Bir boksör yenilebilir, kazanabilir, kötü maç yapabilir, iyi maç yapabilir. Yani boks adı üzerinde. Her anın bir psikoloji. Yani düşün, o an psikolojin, dikkatin, konsantren yerindeyse iyi maç yaparsın. O an bir sorun yaşamıştırsın. Ailenden olumsuz bir haber almıştırsın. Veya bir işin rast gitmemiştir. Doğal olarak modun düşer. Konsantrasyonun yerinde olmaz. Psikolojikmen etkilenmişsindir. Kötü maç yaparsın. Yaptığında seni bitirirler. Sen kötü maç yaptın, bittin. Şimdi nasıl söyleyeyim? Ben nerede dövüştüm? Rusya'da. Rusya'da bir maça çıktım. Ben olayı anlatayım size. Rusya'da bir maça çıktım, işte hemen hoca geldi yana, yenildim. Dedi hoca, rakibin dedi çok kötü bir boksörmüş dedi. Kötü boksöre maç kaybettin dedi. Ondan sonra ben de çocuğu bakıyorum, yani çocuk kötü bir boksör değil, çok iyi bir boksör. Antrenörü iki sporcuyla gelmiş. Diğeri şampiyon oldu. Bir benim rakibim kaldı. Benim rakibim de gitti dünya üçüncüsü Özbek'e yendi. Yenildiğim çocuk. Dedim hocam siz kötü diyordunuz dedim. İşte dünya üçüncüsü Özbek'e yendi dedim. Bu boksör nasıl kötü? Bakın şampiyon oldu dedim. Yani buradaki amaç ne biliyor musunuz? Sen kötü dövüştün, sen o yüzden takımdan kestik. Yani tek bir amaçları vardı. Amaç ne? Beni takımdan kesmek. Yani onların tek bir amacı var. Yani bahane arıyorlar. Bahane aradığın zaman da bahane buluyorsun. İngiltere'de hangi organizasyon olursa olsun birinde bulacağız. Serkan Geçer bravo.
Hocam ne gerek var 50 yaşına kadar boks insanın ömrünü kısaltıyor. Yanlış anlama lütfen. Hocam doğru da kısalsa da yapacak bir şey yok yani. Biz bu işi yaparken mutlu oluyoruz. Yani ben dövüşünce mutlu oluyorum. Mesela Canelo Alvarez niye bırakmıyor? Gennady Golovkin niye bırakmıyor? Yani birçok boksör niye bırakmıyor? Yani çünkü biliyor ki boksu bıraktığı zaman o adrenalin, o enerji hiçbirisi olmayacak. Ya da şöyle bir şey olması gerekiyor. Muhakkak ringe yakın olmam gerekiyor. Antrenörlük yapmam gerekiyor. Mesela sporcum dövüşürken ben yine o adrenalini yaşamam gerekiyor, o heyecanı. İkisinden biri mutlaka olması gerekiyor ki bizim hayatımızda yani mutsuz olmayalım. Yani biz bu şekilde mutlu oluruz. Başka mutlu olma şansımız yok. Doğrusunu söylemek gerekirse. Hep bir yanımız eksik olur. Hocam doğru da Avni 2'de bir Çanakkale ruhu falan diyordu. Ne olacağını gördük. Beklentiyi de yükseltmemek lazım. Yani tabii ki ben beklentiyi bak ben de ne diyorum bak gidebildiği yere kadar gideceğim. Gidebildiği yere kadar gideceğim. Gitmediğinde bırakırım diyorum. Yani baktım iyi dövüşüyorum. Rakiplerimi yenebiliyorum. İyi maçlar çıkartıyorum. Devam ederim. Baktım kötü dövüştüğüm zaman direkt bırakırım zaten. Rezil olmaya gerek yok. Şimdi Avni'ye gelince Avni'nin yani duyduklarım var. Avniye'de Türkiye'de özellikle de boks camiası tepkili çok büyük tepkilemde yani onunla ilgili işte yanlış kişilerin yanında olduğunu bu yüzden de Avni'ye özellikle de çok büyük tepki var. Bunu da herkes bilsin yani. Bence Avni kimse o yanlış kişiler mutlaka ve mutlaka onların yanından uzaklaşması ve bununla ilgili de bir açıklama yapması gerekiyor. Çünkü insanlar onu milliyetçiliğiyle tanıdı. Boks fanları, boks takipçileri yani sonrasında da bu şekilde bir şey yapması çok fazla Avni'ye çok fazla fan kaybettirir. Ve de artık nasıl söyleyeyim ona neredeyse mobbing uygulayacak duruma getirmiş olayı yani ben bunu gördüm yani insanlar çok tepkili. Komplo kurmuşlar. Aynen öyle. Türk boksörlerin işi zaten hep öyle. Yani antrenmansız çıkarlar sonra kötü maç yenilirler. İşte Türk boksörler yeniliyor. Yani dövüşeceksen adam gibi dövüşeceksin. Çalışacaksın. Yenileceksen de mücadele ederek yenil. Knockout olabilirsin. Knockout'a bir şey demem. Yumruk alırsın ters bir yerden. Knockout olabilirsin. Bu knockout boksun içerisinde var. Ama dövüştüğün sürece adam gibi yumruk at yani. Dövüş yani. Doğrusunu söylemek gerekirse. Boks, cüz, domato deyişle ağırlıklı ruh temeli aynı öyle hayatta olduğunuz hissettiğiniz yer ringdir. Türkiye'deki spor sistemini değiştireceğiz hocam. Aynen öyle yani dediğim gibi ya boksu gerçek anlamda yaşayan insanlar, boksun içerisinde olan insanlar beni daha iyi anlar. E, yani e, çünkü bu işi ne kadar sevdiğinizi bu iş üzerinde ben mesela 8 yaşında bu işe başlamışım. Şu an 35 yaşındayım. Belki benim yerimde birisi olsa burada zamanını harcamaz veya sabırla burada beklemez ama ben bu işi sevdiğim için bu işi severek yapıyorum. Bu iş benim hobim. Bu iş yaparken mutluyum. Boks hakkında konuşurken mutluyum. Dövüşürken mutluyum. Boks hakkında teknik taktik göstertirken mutluyum. Yani benim dediğim gibi sevdiğim iş bu. Özgüveni nasıl arttırabiliriz? Özgüveni boksta arttırabilirsin. Ringe gir. Girdiğinde özgüvenin tavan yapacak. Hocam sen de Almanya adına ringe açık en azından sahip çıkarlar. Yok Almanya'da boks nasıl söyleyeyim artık ne olduğu belli değil ama bir İngiltere'de boks çok iyi şu anda. İngiltere. Bu işin beşiği İngiltere. Yani boks orada dönüyor. Amerika İngiltere. Yuva orada şu anda. İngiltere'de. Hocam bir ara kirli boksu da konuşalım. Satılan maçlar, masada kaybedilen maçlar, bahis çeteleri,
ve yalandan nakavt olan tipler. Şimdi ben size bir olay anlatayım. Bu ülkede olmuş bir olay anlatayım. Şimdi şöyle bir şey oldu. Bak ne oldu biliyor musunuz arkadaşlar? O kadar maçla ilgili reklam yaptılar ki. O kadar reklam yaptılar. İşte dünya şampiyonluk maçı. İşte boksör çok iyi bir boksör. İşte bilmem ne bilmem ne. Öyle güzel reklam yaptılar ki insanlar da sabırsızlıkla o maçı bekliyor. Yani o maça da çok büyük ilgi oldu. İlgi gösterdiler. Aslında rakip çok kötü bir boksör değildi. Hatta bizimkini de yenebilecek bir düzeydeydi. Şimdi boksör bizim boksör. Doğrusunu söylemek gerekirse bizim adam. Ama şu bir gerçek. Bizim olsa da var olan bir gerçek var. İnsanlara o kadar umut verdiniz. O kadar insan oraya topladınız. Zamanını alacaksınız insanların. Şimdi tuttular. Neyse 2 yumruk attı çocuk. Güzel yumruklar attı. İyi boksör diyorum bak. Çünkü bu işin içinden gelen birisi olarak yenecek düzeyde de bir boksör. Bizim boksörü. Tuttu. Hiçbir şey yok. Ters bir yumruk da almadı. Köşeye gitti. Eldivenleri çıkarttı. 3. 4. round. Bizimki şampiyon oldu. Yani bizim ülkemizde boks bu. Bu şekilde maçlar, bu şekilde boksörler kesinlikle ilgi görmüyor ve insanlar daha bu tarz boksörleri izlemiyor. Ringe çıkacaksan adam gibi dövüşeceksin. Paraya şuna buna maçı satmayacaksın. Doğruya doğru. Veya parayla maç satın almayacaksın. Hakkın olan neyse onu alacaksın. Şimdi boksta şu vardır. Derler ki bak ben size bu işi özet bir şekilde anlatayım. Karşı rakibe şunu derler. Rakibe demeyeyim de. Derler ki sen 12 round boyunca veya 10 round boyunca ringde ol. Knockout olma. Bu maç senin. Bunu derler. Yani bu da olur yani. Doğrusunu söyleyeyim. Karşıya rakip o maçı da ona verirler. Yani bu işler böyle şeyler dönüyor boksun içinde. Sonra yurt dışına çıkınca rezil oluyorlar. Bir de sahte kemerler var. Yalanlar bir kemer uyduruyorlar. Dünya şampiyonluğu falan. Bakın arkadaşlar. Ben bu kadar kolay kemerler alındığını bilsem yemin ederim hemen amatörü bırakır profa dönerdim. Bakıyorsun 9 maç 9 galibiyet 10 maç 10 galibiyet ortada boksör yok. Bir round 2 round oynamamış. Belki de hiçbiriyle bir 2 round 3 round oynamadı. İsim var ama onunu toplasam bir boksör etmiyor. Doğrusunu söylemek gerekirse. Kemer. Ay, bu kemer nereden çıktı? Ben hiç duymadım. İsmi yok kemerin. Nasıl söyleyeyim? Yani anlamadım gitti. Yani profta da çok fazla şeyler dönüyor. Hani mesela adam diyor işte 20 maç 20 galibiyet işte 19'una kalk. Ya tamam 19'una kalk da yani bu boksörlerin hangisi ismi ne? Tanıdık mı? Bu boksörler nereden çıktı? Yani bir onu maçı göremiyoruz. Maç da yok. Maçın bir roundunu anca görüyoruz. 2 roundunu 3. 4. round yok. Şaka gibi yani. Bu kemer nereden geldi? İşte bakıyorsun medyalara öyle bir reklam yapmışlar ki işte dünya şampiyonu olduk. İşte Avrupa şampiyonu olduk. İşte dünyayı titreteceğiz. İşte Türk boksunun bilmem neleri geldi. Allah'ım diyorum yani bunlar ne yapmış diyorum ya. Yıkmışlar ortalığı. Dünyayı birbirine katmışlar. Ama görünürde kimse yok. Farina Türkiye'de çok öyle. Aynen. Sonra yurt dışına hocam Selçuk Aydın federasyon başkanı olursa bir şeyler değişir mi? Hocam Selçuk Aydın federasyon başkanı olursa bir şeyler değişir mi? Ya bu Selçuk Aydın federasyon başkanı olursa şimdi şunu söyleyeyim. Bugün de Selçuk Aydın bilmiyorum bana istek göndermiş Facebook'tan. Herhalde beni de mi saflarına katacaklar bilmiyorum yani. Son zamanlarda herhalde bir şeyler olacak. Şimdi doğrusunu söylemek gerekirse Selçuk Aydın boksun içinden gelmiş bir isim. Bir boksörün nasıl söyleyeyim ringde neler yaşadığını, hayatında neler yaşadığını, olumlu, olumsuz her şeyini bilir. Çünkü boks yapmış, yıllarca boks yapmış.
İnsanlar ancak boksörlerin halinden, hislerinden, düşüncelerinden anlayabilir. Bir boksör ne ister? Bir boksörün beklentisi nedir? Yani bir boksör üzerinde neler yapması gerekir? Örnek vereyim, milli takımda bir sporcu. Ne ister bu sporcu? Ne ister sporcu? İyi bir spor ayakkabısı, iyi bir kes, kaliteli şort atlet, e, onu maddi olarak hiçbir sorun yaşamayacak kadar gelir, kendisine ve kendisine yetecek kadar ne ister? Kafasının rahat olmasını ister, güven ister, köşesine güvenmek ister. Yani bunları bildiği zaman bir de ne ister? Boksör bir nasıl söyleyeyim, huzur ortamı ister, adalet ister. Bir boksör adalet ister. Hani eğer ki bir boksör içinde bir maç hak etmişse, bir turnuvayı hak etmişse ona kendisinin ona gitmesini ister. O da bunu görmesi lazım. Veya seçmelerde kim seçme yapıyor? Türkiye Şampiyonası'nda kaç boksör? İlk 3 kampa geldi diyelim. İlk 3. İlk 3 içerisinde hangisi daha iyi? Antrenmanlarda, seçmelerde direkt onu götürmesi lazım. Direkt götür. Ha, yine bir turnuva var. Yine bir maç var. İkisi yine seçme. Hangisi iyi? Yine aynı isim iyi. Yine onu götürmesi lazım. İyi olanı götüreceksin. Yenilse de. Yani bu olmaz. Tabii zaman kötü döştü. İkinci boksörü değerlendirebilirsin. Ama tekrar birinci boksörü götürmeyeceksin diye bir şey yok. Yani dediğim gibi boksörler her zaman arkasında sağlam duracak güven ortamı ister. Bu güven ortamını yaratacak insanları ister. Bu olduğu zaman benim için doğrusunu söylemek gerekirse e, eğer ki eğer ki bu ismi seveyim veya sevmeyeyim, Selçuk Aydın ismini seveyim veya sevmeyeyim, eğer ki boks adına, Türkiye boksu adına güzel işler yapacaksa, adaletli olacaksa, örnek vereyim, doğusundan batısına, Karadeniz'inden Ege'sine, Akdeniz'ine hiçbir yere ayırmayacaksa, hiçbir sporcuyu, antrenörü ayrı tutmayacaksa, şu anki var olan federasyon başkanının yanındaki hocaları da ayrı tutmayacaksa, özellikle de başarılı antrenörleri, başarılı isimleri de ayrı tutmayacaksa, yani ötekileştirmeyecekse, hak eden antrenörü hak ettiği yere getirecekse milli takım kaplarına, ben bu ismi sevsem de sevmesem de desteklerim. Doğruya doğru. Yani yıllarca bu işin çilesini çekmiş birisi olarak, yıllarca hakkı yenmiş birisi olarak, dediğim gibi ben desteklerim. İyi işler yapacaksa kendimi bırak, benim arkamdan gelecek, bundan sonra gelecek boksörler için doğru olan buysa bunu ben yaparım. Bak ne diyorum. Sevsem veya sevmesem. Doğruya doğru. Arkasında dururum. Arkasında dururum. Yürürüm de. Yani çünkü yeter yani, boks bu kadar nasıl söyleyeyim, kaos ortamında, bu kadar skandalların içerisinde, yani sporcular da etkilenir bundan, antrenörler de etkilenir. Herkes etkilenir yani. E, Nereden nerelere, meclise bile sıçradı yani bu olaylar. Bunlara gerek yok. Bu yüzden birilerinin buna dur denmesi gerekiyor. Birilerinin artık yanlış bir şeyler yanlış gidiyorsa ona birileri dur demesi gerekiyor. Kim olursa olsun. Ben bugün kim doğru yaparsa, kim iyi yolda gidecekse onun yanında dururum. Yani yapacak bir şey yok. Bizim sevdiğimiz iş bu. Biz bu ülkede belki kendim birçok sporcu yarıştıracağım. Yıldız sporcular yarıştıracağım. Hani diyorum ki kesin, hani şunu demiyorum. Kesin ben yıldız boksörler yarıştırırım. İşte birbirinden kaliteli demiyorum. Çünkü öncesinde ben bunu konuştuğum zaman olmaz. Ama şu bir gerçek. Yıldız sporcular çıkartabilecek, iyi yetenekleri keşfedebilecek bir isim olduğumu söyleyebilirim. Ve zamanla da Türkiye boksuna birçok sporcu katabilecek düzeyde, tecrübede, yetenekte bir isim olduğumu da söyleyebilirim. Ama bunu hep zaman gösterecek. Öncesinde konuşmam hiçbir şey ifade etmez. Öncelikle bunu sahaya inerek göstermem gerekiyor. Buradan ne kadar konuşuyor? Ancak şunu derler. Konuşuyor konuşuyor duruyor. Bir icraat yok derler. İcraat yaptıktan sonra o zaman daha net konuşuruz. Instagram'da World şampiyon falan yazıyorlar ya. Var ya şampiyonumuz Tur abi. Konuşmada şampiyon.
gerçekte şampiyonun orasını bilemeyiz. Ama Turabi'nin bazı konuşmaları hoşuma gidiyor. Yani etkili konuşmaları var. Rezillik, yazık, acınası bir durum. Aynen öyle. Kainat şampiyonu Turabi var. Adam iki reklam maçı yapmış. Yani aynen Türkiye'de boks bu şekilde. Hocam sunucuya bağladınız. Bakıyorum da spikerlik yakışır size. Maç hangi kanalda arkadaşlar? Sonuç değil, verdiği mücadele önemli, liyakat, çözüm. Aynen. Şimdi zamanla benim çok iyi ilerlediğimi, boks hakkında çok iyi yorumlar yaptığımı, kendimi gitgide geliştirdiğimi söyleyen arkadaşlar var. Hani gerçekten de öyle artık anlatıp yani bu işe girdiği zaman yani kolay değil yani birçok bilgi toplayıp anlatmak, konuşmak, karşısındaki insanlara kendini inandırmak gerçekten bunlar kolay değil yani. Düşünün ki şu an benim yerimde siz olun. Ne bulup da ne konuşacaksın? Bilgin olmasa konuşamazsın zaten. Ama son zamanlarda ben de geliştiğimin farkındayım. Daha rahat anlatıyorum. Daha konulara nereye değinmem gerekiyorsa onları bulup onlara değiniyorum. Yani insanların beklentilerine cevap veriyorum. Verdiği mücadele önemli, liyakat çözüm. Yani şu bir gerçek. E, Türkiye boksuna her yönüyle adaletli, ayrıştırmayacak, ötekileştirmeyecek bir isim lazım. Yani sen şimdi bu isim de geldi diyelim, ahkam kesiyor. İşte diğer başkanın yanındaki antrenörleri istemiyor. Sporcuları kamptan kesiyor. Yani bu da olmaz. Bu da olmaz. Yani dediğim gibi buraya gelecek insan mütevazi, adaletli, halden anlayan, dinleyen ve biri olması gerekiyor. Hak edene hakkını veren. Şimdi yarın öbür gün geldin. Sen diyelim bu işin başına. Kendi şehrindeki sporculara öncelik tanıyorsun. Kendi sporcundaki şehrindeki boksörleri takıma sokuyorsun. Diğerlerini bir bahaneyle uzak tutarsan şimdi bunu federasyon başkanı yapsak ne olacak? Örnek. Olsan olacak. Bu da bir başkasının hakkını yemiş olacak. Sonradan diyeceğiz ki keşke bu da olmasaydı diyeceğiz. Bu da işte Türkiye boksunda işte başarılı olamadı diyeceğiz. Bilgehan Demir maç anlatım konusunda bir efsanedir. Yani onunla biz bir olamayız. O ismin tarzı başka, yorumlaması başka, konuşması başka. Benim tarzım bambaşka. O boksun spikerliğini iyi yapıyor. Biz boksun içeriğini iyi anlatıyoruz. Boksörlerin düşüncelerini, tekniklerini, neler hissettiklerini ben bu tarzlara giriyorum işin açıkçası. O bambaşka bir dünya. Onunla kendimi hiçbir zaman karşılaştırmıyorum. O başka, ben başka. Hocam, bize neden her sporun sonu Survivor'a bağlanıyor? Bilmiyorum. Yani Survivor'ı ben çok seviyorum işin açıkçası. Orada da çok fazla mücadele etmek istiyorum. Orada yarışmak istiyorum ama nedense o kadar başvuru yapıyorum. Survivor'a bir türlü çağrılmıyorum, çıkmıyor. Bakalım yine başvuru yapacağız. Hocam yayına yeni katıldım. Yardım maçı için ne düşünüyorsun? Ne olur? Saygılar, iyi akşamlar. Şimdi yardım maçı ne olur? Ben sana söyleyeyim. Yardım maçı belli olmaz. İlk maç zaten ortada bir maçtı. Ortada bir maçtı. Yardım maçı başladığında yayına döneceğim onu söyleyeyim. İlk maç ortada bir maçtı. Ama bu maçı Anthony Yarde aldığını düşünüyordu. Linden Arthur'a verdiler maçı. Bu maçta da belli olmaz yani. Şu anda ortada bir maç. %50-%50. Kimi kazanacağı belli değil. Bakalım kim performansı daha iyi gelirse ringe o kazanır bu maçı. Bu arada hoş geldin yayına. Cüneyt Aydın. Yaptığın işler senin kaliteni gösterecek hocam. İşleriniz kanıtınız olacak. Başarabilirsiniz. Tek olay başını öne eğip yolunuza devam etmek ve de cehennem gibi çalışmak. Aynen öyle. Şimdi doğrusunu söylemek gerekirse iyi işler yapmamız gerekiyor. Yani mücadele etmemiz gerekiyor. Mücadele etmediği zaman doğrusunu söylemek gerekirse hayatta hiçbir şey yapamıyorsun. Bir şeylerin mücadelesini vermen gerekiyor. Ben mesela her zaman dik durdum. Yani kimseye eğilmedim, bükülmedim veya ne derler ona
yalakalık yapmadım işin açıkçası. Hani bu fazla sevilmeyen bir laftır ama bu yüzden de belki bir şeyleri kaybettim. Kaybedeyim ama hiçbir zaman bildiğim doğrudan şaşmadım. Bildiğim doğrudan şaşmadım. Doğru neyse elimden geldiği kadar onu yapmaya çalıştım. Tabii özel hayatımda da yaptığım yanlışlar vardır. Doğrular vardır. Bunları benim kendi özelimdir onlar. Ama şu bir gerçek. Boks konusunda doğru neyse onu yaptım ben. Yapılması gereken neyse onu her zaman yaptım. Buna inanabilirsiniz arkadaşlar. Üstad, Üstad maç kaçta? Hangi kanalda? Süleyman Bayram maç Esport Plus'ta. Maç Esport Plus'ta. Ama daha önce başlamadı. Anthony Yarde Lyndon Arthur maçı daha başlamadı. Başlayınca yayına döneceğim. Maç Esport Plus kanalında arkadaşlar paralı bir kanal. Aynen öyle. Yasin Çelebi. Hocam Lopez Kambosos neden yenemedi? Kaç sefer knockout etme durumuna getirmişti. Çok büyük yara almış oldu. Şimdi bakın arkadaşlar Yasin Çelebi. Bak bu maçla ilgili size şunu söyleyeyim. Lopez ringlerden çok uzak kaldı. Lopez koronavirüs oldu. Lopez iyi hazırlanamadı bu maça. Lopez'deki o olumsuzluğu üzerinde görmediniz mi? Yumrukları, eli kolu gitmiyordu, ayakları gitmiyordu. Hani bunu göremeyecek kadar bu özellikle de boksu takip eden boks fanları mutlaka bunu görmüştür. Lopez'i çok iyi zamanında yakaladı Kambosos. Yoksa emin olun Lopez Kambos'u geçebilecek bir boksör. Lopez güçlü bir boksör. Bunu da özellikle de 10. roundda Kambosos üzerinde gösterdi. Ayakta zor duruyordu Kambosos. Gerçekten ben şunu gördüm yani Lopez çok güçlü vuruyor. Güçlü yumrukları gözükmüyor ama rakiplerini çok fazla sarsıyor Lopez'in yumrukları. Bunu birlikte izlediğimiz maçta ben şahsen gördüm. Yani emin olun ikinci bir kez Kambos'la karşılaşsın Lopez bu maça şu koronanın o şeyini alsın, ağırlığını alsın, biraz daha antrenmana kitlensin. Bence Kambos'u Lopez geçer. Ben bunu kendimce inanıyorum yani. Ama tabi bodoslamadan dövüşmeyecek. Aklıyla dövüşecek. Yani bak her zaman diyorum. Kaba kuvvetle güce dayalı boks yaptığın zaman bir yerde tıkanıyorsun. Burayla dövüşeceksin. Aklıyla ringe girer girmez aklınla hareket edeceksin. Yani ne yaptı Lopez? Girer girmez hurra saldırdı Kambosuz'a. İşte onu direkt indirmeye gitti böyle ama olmuyor. Karambole gittiğin zaman yumruğu yiyorsun. Oturuyorsun. Eğer rakibin akıllı dövüşüyorsa maçı nasıl götüreceğine inanmış bir isimle dövüşüyorsan akıllı dövüşmezsen bu şekilde maç kaybedersin. Ee, Adalet hocam Diyarbakır'da boks yerleri yok, yatırım yok. Boks aşkıyla yanıyorum hocam. Ee, Ya Diyarbakır aslında Türkiye'nin büyük şehirlerinden bir tanesi. Diyarbakır'da boks yoksa hiçbir yerde boks olmaz. Doğrusunu söylemek gerekirse özellikle doğu tarafından iyi boksörler çıkıyor yani. Şırnak'tan, Mırnak'tan benim dövüştüm. Hatta maç verdiğim berabere kalıp da maç kaybettiğim boksör bile vardı. İnşallah yani eğer ki çok fazla boks yapmak istiyorsan İstanbul tarafına gelebilirsin. İstanbul'da çok fazla kulüp, çok fazla antrenör var. Yani aşkıyla yanıyorsan bunu yapabilirsin yani. Usta sen nerelisin? Orduluyum ben. Teşekkürler Hasan Kocaman. Çünkü son 4 maçında kaybetmişti. Kamil Sokolovski hak ettiği bir galibiyeti alıyor. Koç Box'ta çok etkisiz bir boks yaptı. Belki değişir bundan sonra. Böylelikle ilk karşılaşmayı geride bırakıyoruz. Maçlarca başlamadı arkadaşlar. Yani Gecenin iki karşılaşmasında sizler.
He. Hocam iyi geceler İbrahim Himoğlu. Hocam iyi geceler. 23 yaşındayım. Öğrenmek amaçlı boks yapmak istiyorum. Neler yapmalıyım? İstanbul Maltepe'de yaşıyorum. Yani ne yapabilirsin? Bak ben sana söyleyeyim. Benim gösterdiğim bir ayak hareketi var. Benim şeylere girersen boks nasıl söyleyeyim? Benim kanalıma girdiğinde eğitim videolarım var benim. Oraya girdiğinde ayaklarını sadece ayaklarını önce ayakların üzerine çalış. Sonrasında da yumruklar zaten belli. Yani şu an gösteremiyorum ama benim gösterdiğim yine yumruklar vardır. Özellikle de ne yap? Mesela yumruğu attığın zaman attığın yerden direkt geri çek. Yavaş yavaş çalış mesela. Önce yavaş çalış. At, çek. Mesela bunu attığında bu burada dursun. Yani bunlara dikkat et sadece. Mesela kroşeyi vururken bu şekilde içten. Yani biraz bu şekilde çalış. Ya şu an anlatamıyorum yani. Yapabilirsin. İstanbul'da birçok boks salonu var. Oralara gidip ders alabilirsin. Oralarda da öğretirler yani sana. Hobi amaçlı yapmak istiyorum dersin. Özel ders veren antrenörler var. Onlarla çalışabilirsin. Olur yani. Ya şu an hemen çekilirim demiş. Fury'ye bana para öderse. Yani bence de çekilsin. Tyson Fury Usyk maçı olsun yani bence. Bakalım Usyk'i özellikle de ben Tyson Fury'nin Usyk karşısında sergileyeceği maç benim için çok önemli. Ne kadar özel dersler, boks özel dersleri ne kadar İstanbul'da veya gittiğiniz şehirlerde bir bilgim yok yani. Ana maç kaç gibi başlar? Tekrar söyleyin. Rica ederim. 500 bin arası. Ben o zaman salon açsam zengin olurum herhalde. Bakın arkadaşlar ya ben gerçek söylüyorum bak. Hani bunu şey için söylemiyorum. Ya Türkiye'de boks nasıl biliyor musunuz? Türkiye'de boks nasıl? Bak ne öğrendiyse A ismi e, onu yapıyor. B ismi ne öğrendiyse C ismi de aynı şekilde. Hani içlerinden biri çıkıp da şunu demiyor ya. Ben kendimi biraz daha geliştireyim. Biraz daha hani antrenörleri izleyeyim, boksörleri izleyeyim. Biraz daha kendimi geliştireyim bu alanda. Hani kimse yani bunu demiyor. Ben anlamadım yani. Aynı bakıyorum. Benim de yakınımda insanlar var. Öylece takip ediyorum. Çalıştırdığı sporcuları görüyorum. Gerçekten hayret ediyorum ya. Yani diyorum ki az çok bu işin içerisinden gelen bir insansın. Yani biraz daha hani yurt dışında antrenörleri izlesen neler vurduruyorlar, ne yapıyorlar. Yani aynı o şekilde yapsan yine iyi. Hani ama yok. Aynı düz boks. Türkiye düz boks gidiyor. Bir bakıyorsun boksun kendisi bilmeyen antrenörler doğrusunu söylemek gerekirse küçümsemiş gibi olmayalım. Ama bir şekilde adam ne yapmış? Spor salonu açmış, antrenör olmuş. Nasıl olduysa orası da Allah kerim. Adam bakıyorsun boks anlatıyor. Adamı da işte birçok kişi takip ediyor. Benden çok fazla takipçisi var. Ama baksan boksun B'sini biliyor mu desem belki B'sini biliyor. Yani ama devamı yok. Yani bunu da birçok kişi bundan boks öğrendiğine inanıyor. Öğrendiğini zannediyor. Ama yanılıyor. Hocam Antalya'daki Siirtli Emin Hoca'yı tanıyor musun? Yok tanımıyorum.
Fury Joshua'ya 40 milyon dolar vermez. 20 milyon dolar da vermez. Aynen öyle vermez. Tyson Fury paracı. Para kimseye para kaptırmaz. Antrenör eksiği var mı? Arkadaşlar şuna emin olun. 100 tane, 1000 tane, 2000 tane antrenör olacağına Türkiye'de 10 tane antrenör olsun yeter. Bu işi iyi bilen. 10 tane. Fazlaya gerek yok. Türkiye'yi boks tarlasına çevirirler. Hani boks tarlası var ya, mantar gibi bitiyor. Aynı öyle yaparlar. Bu işi iyi bilen, nasıl ki tarladan iyi anlayan e, annelerimiz var mesela, tarladan iyi anlayan. Nasıl tarlayı güzel böyle işliyor, böyle güzel bir şekilde onun her şeyini, toprağını iyi biliyor. Aynı boksu da bu şekilde anlayabilen, her şeyini bilecek, sporcu psikolojisini, özellikle de bir boksörün neler hissettiğini, bir boksöre nerede, hangi zamanda nasıl bir kondisyon yükleyeceğini, işte yükselme, iniş, o nasıl söyleyeyim, o antrenman çeşitlerini bilen antrenörlerin olması gerekiyor. Ama dediğim gibi burada 1000 tane, 2 tane, 2000 tane antrenör var. Ama toplasan baksan 10 tane yok. Biz hala Küba'dan getiriyoruz antrenör. Ukrayna'dan getiriyoruz. Buradakilere baksan dünyanın en iyi antrenörleri kendilerince. Dünyada bir numara, onlardan başka iyi antrenör yok. Ama sorduğumuzda hocam siz madem çok iyisiniz, niye Küba'dan buraya antrenör geliyor, Ukrayna'dan geliyor, Rusya'dan, oradan buradan, siz yapsaydınız bu işi. Çünkü mecbur kalıyorlar. Bunun da nedeni şu: bizim antrenörler arasında o çekişme, o rekabet Rekor boks gecesi devam ediyor. olduğu sürece mecburiyet karşısında getiriyorlar yani. İkinci karşılaşması Kanal Torbay'la Tamer Başka karşı karşıya gelecekler. Eddie Hearn öyle demiş, Joshua kenara çekilsin diye 40 milyon isteyeceğiz demiş. Kimse vermez 40 milyon yani. Bence vermezler. Doğrusunu söylemek gerekirse. Bir defa yani Tyson Fury'ye belli bir zaman içerisinde nasıl söyleyeyim, Alexander Usyk'le maç yapması için teklif verebilecekti. O an vermedi Tyson Fury de. Şimdi nereden çıktı bu maç? Nereden çıktı? O zaman içerisinde madem maç yapmak istiyordu Tyson Fury, yapsaydı o zaman. Yani onlarınkisi de şu anda iş değil ya. Bence o ortalığı biraz şey yapıyorlar. Böyle kızıştırıyorlar. İşte laf çıkartıyorlar. İşte medya, işte şu bu konuşuyorlar yani. Bence o şekilde benim. Başkanın 1.72 boyunda fiziksel olarak da dezavantajı olacak rakibine karşı. Hocam sosyal medya kullanıyor musunuz? Aynen, Instagram var. Erdal İnanlı yazdığım zaman zaten orada da vardır. Benim ana ekrana girdiğin zaman, kanalın ana ekranına gir. Orada Instagram sayfam vardır. Oradan takip edebilirsin. Hocam ülkemizde boksta sponsor desteği ne durumda? Yok. Sıfır. 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 Hiç sponsor yok. Ha, bazı boksörler bulabiliyor mesela sponsorlar. O ayrı. Yalnız arkadaşlar ben e, sabah David Haney maçı var. Bu maç herhalde uzayacak. Slovakya kökenleri var tabii. Nijerya kökenleri var ama Britanya. Ben bu maçın biraz direkt maçı gösterecek zannediyordum ama alt kartları da veriyor Esport Plus. Yani bilmiyorum yani dayanabilir miyim de, neyse, bu maçı mecbur anlatacağız yani, yapacak bir şey yok. Favori, büyük favori bu karşılaşmada Karol Toma ve ilk round başlıyor. 6 round üzerinden bu karşılaşma ama 6 roundu görür müyüz bilemiyorum. Sağ direkt geldi, ters kalktı. İyi bir amatör kariyer Italma'nın karnesinde. Başka için zor bir maç. İşte fiziksel olarak da farkı görüyorsunuz zaten. Yani zaten belli zaten, yani alacağı belli zaten. Italma'dan. Ha, şimdi maçı izliyorum mesela şu anki Esport Plus'ta, hani zaten belli, zaten yenecek adam belli yani. Sağ sol denedi. Bir sağ direkt daha Italma. Sağ sol. Yine. Sol
kaçırmaya çalışıyor. Ama bunu başaramıyor Laşka. Hocam uyuyalım. Önce sağlık. Bu maç ben 1'de dedim, 2'de oldu. Gervonta Davis konuşamadık. Aynen. Gervonta Davis'i konuşuruz. Ona daha var. Biz yarın sabah David Haney maçı var. O maça kalkacağız. O maçı izleyeceğiz. Bu yüzden şimdi yani bu uzayıcı açım kapatmak zorundayız. Aradaki kalite farkı hemen ilk roundda zaten ortaya çıkıyor. 6 roundluk Yani bu maçı anlatamayacağız büyük bir ihtimal. yani Ne yapalım arkadaşlar? galibiyete ulaşıyor. Yayını Maçında kazanıyor. Davis bırakmaz maçı. Devam ederim diyor ama zaten 30 saniye oldu yerdeyken. Alarmı kurun. Aynen alarmı kuracağım. Sabah David Haney maçını izleyeceğiz. Bakalım David Haney neler yapacak. Çok tecrübeli. Şimdilik Uyumsuz bir eşleşme sonra oldu. görüşmek Çok üzere. fazla bunu Tamam görüşürüz Ahmet Kamçıcıoğlu. Sabah görüşürüz David Haney maçında. Ama yani Tamam olur. belki de olmaması gereken bir eşleşmeydi ama 5.30'da buluşalım. Aynen öyle. 5.30'da buluşalım. tabii ki kimse Yine kiminle 4 gibi karşılaşacağına 4.30 gibi ben yayın açarım. Fit almanın 5'te de boksundan hiçbir 3'te mi 4'te mi? kaliteli bir boksör. Zaten bunu Dizon'da 4 gibi gözüküyor. Büyük bir ihtimal 4-5 gibi ben canlı yayın açacağım. aradaki farkı Tamamdır anlaştık. Aynen anlaştık. İyi geceler. İyi geceler. Sabah 4 kendisi tabii 4.30 gibi David Haney maçını izlemeye çalışın arkadaşlar. Sabah o maçta bir yerde o yumruğa koştu. hep birlikte izleyeceğiz maçı. Sağ ardından gövdeye sol geliyor. 5 gibi mi? Nefesini kesiyor rakibinin. Tam Tamam 5 gibi o zaman canlı yayın açarım 5 gibi. Beklemedeyiz öyleyse iyi geceler. İyi geceler. resmi kararı alacağız. Tamam o zaman 5 gibi ben açarım. 5.30-6 gibi de yavaş yavaş fanlar gelir. Yani canlı yayın açık olduğunu görenler yavaş yavaş gelir. Şimdi dinlenelim. Maça geçelim. İyi geceler. İyi geceler arkadaşlar. 1 dakika 11 saniye sürdü bu karşılaşma. Yenilgisiz yolda devam ediyor. Talma 5 maç 5 galibiyet 3. nakavtı oldu bu onun. Karol Itayuma. Güzel bir fiziği var. Tamam hocam dikkat edin kendinize. Siz de arkadaşlar görüşürüz. Sabah bakalım David Haney neler yapacak. Jojo Diaz'a karşı bakalım Diaz sürpriz yapabilecek mi? Hep birlikte izleyip göreceğiz. Bu maç nasıl geçecek? Şimdilik yine yüzünüze kapatmayayım. Son yorumlar alayım. Tamam hocam dikkat edin kendinize. Sağ ol. Sabah arkadaşlar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. İyi akşamlar. Yani bu maçın direkt ana maçı verecek zannediyordum ben. Çünkü Avni maçında aynı şekilde yaptı. Direkt Avni'nin maçını verdi. Bu maçta alt kartları vereceğini bilmiyordum ben doğrusunu söylemek gerekirse. Bu yüzden yanıldım. Bununla ilgili kusura bakmayın. Çünkü David Haney maçına geç kalacağız. Biraz dinlenmemiz gerekiyor. O yüzden şimdilik yayını kapatmak zorundayım. Tamam hocam dikkat edin kendinize. Maçı nereden izleyeceğiz hocam? David Haney maçını mı? David Haney Jojo Diaz maçını mı? Şimdiki maçı mı? Aynen uyuyacağım şimdi. Arkadaşlar bu maçı şu anki bir saniye. Anthony Yarde Lyndon Arthur maçı Esport Plus'tan David Haney Jojo Diaz maçı Dizon'dan izleyebilirsin. Dizon. Yani ben Türkçe anlatayım. DAZN. Yani oradan izleyebilirsin. Ama o da ücretli bir kanal. Yani 1 GB 2 GB 3 GB 4 GB 5 GB 6 GB 7 GB 8 GB 9 GB 10 GB 11 GB 12 GB 13 GB 14 GB 15 GB 16 GB 17 GB 18 GB 19 GB 20 GB 21 GB 22 GB 23 GB 24 GB 25 GB 26 GB 27 GB 28 GB 29 GB 30 GB 31 GB 32 GB 33 GB 34 GB 35 GB 36 GB 37 GB 38 GB 39 GB 40 GB 41 GB 42 GB 43 GB 44 GB 45 GB 46 GB 47 GB 48 GB 49 GB 50 GB 51 GB 52 GB 53 GB 54 GB 55 GB 56 GB 57 GB 58 GB 59 GB 60 GB 61 GB 62 GB 63 GB 64 GB 65 GB 66 GB 67 GB 68 GB 69 GB 70 GB 71 GB 72 GB 73 GB 74 GB 75 GB 76 GB 77 GB 78 GB 79 GB 80 GB 81 GB 82 GB 83 GB 84 GB 85 GB 86 GB 87 GB 88 GB 89 GB 90 GB 91 GB 92 GB 93
Ama buraya da gelirsin, buradan da maçı anlatırım yani kimin önde olduğunu, nasıl olduğunu konuşuruz. Eğer ki iz- genelde şöyle bir şey oluyor. Yani burada ligler oluyor. O liglerden de maçı izleyebilirsin. Girip ücretsiz bir şekilde izleyeceğin bir link de atarlar buraya. Oradan izlersin. Aynen, uyku bulaşıcıdır. Aynen öyle. Arkadaşlar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. David Haney, Jojo Diaz maçında görüşmek üzere. Hoşça kalın.